Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki deneyimiz ekstraksiyon olacak. Sizlerle beraber ekstraksiyon uygulaması yapacağız. Hem online olarak yapacağız. Derse katılmayan arkadaşlar, yüz yüze katılmayan arkadaşlar oradan takip edebilecekler. Hem de biz burada sizlerle beraber bir uygulama gerçekleştireceğiz. Uygulamaya geçmeden önce ben size tabii ki biraz teorik bilgiler vereceğim. Ekstraksiyonun ne olduğunu anlatacağım. Çeşitlerinden bahsedeceğim. Ardından size uygulamanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Sonra beraber uygulamayı yapacağız. Sizler de izleyeceksiniz siz de. Ve ardından son bilgileri vereceğim. Raporu nasıl yazacağınızı anlatacağım. Bu haftaki deneyi de bu şekilde gerçekleştireceğiz. İsterseniz fazla uzatmadan anlatmaya başlayayım. Ekstraksiyon nedir? Arkadaşlar, ekstraksiyon çözeltilerden ve katı veya sıvı karışımlardan bir maddeyi ayırma ve safsızlıkları giderme, istenmeyen safsızlıkları giderme işlemine ekstraksiyon diyoruz biz. Kelime anlamında çekip çıkarma demek. Oraya da yazdım. Bazı arkadaşlar böyle İngilizce'de CEO olan arkadaşlar da varsa öyle extraction, hani oyunlarda falan da çok geçen bir kelimedir. Hani çekip alma. Oradan çıkarabilirsiniz. Yani distilasyonla birbirine çok karıştığı için söylüyorum konuşurken. Neye dayanıyor? Dağılma yasasına dayanıyor. Bu temel prensibi dağılma yasası. Dağılma yasası da bize ne söylüyor? Bir maddenin karışmayan iki sıvıdaki oranları her zaman sabittir. Yani karışmayan iki sıvı varsa bir madde bunlar da belli oranda çözünüyor. Şimdi daha detaylı anlatacağım size zaten. Şuraya bir şekil çizdim arkadaşlar. Bir beherimiz olsun ya da bir reaksiyon kabımız olsun artık neyse ya da ayırma hubimiz olsun. Ayırma hubisini de birazdan göstereceğim bu arada. İçinde bir organik fazımız var, bir sulu fazımız var. Şimdi burada ne bekleriz? Organik maddelerin yani düşük ya da şöyle söyleyeyim, düşük polariteye sahip maddeler genelde organik fazlara geçmeye daha meyillidir. Yani bir sulu fazımız, bir organik fazımız varsa organik fazdaki madde miktarı daha fazla olacaktır. Maddenin polaritesi düşükse. Arttıkça sulu fazdaki oranı artacaktır. Örneğin şöyle bir örnek vermişim burada. Düşük polariteye sahip maddelerin sulu çözeltideki halleri, mesela sulu bir çözeltide organik bir madde var, çözülmüş vaziyette. Eğer bunu ben organik bir çözücüyle ekstra edersem, dolayısıyla ne olacaktır? Bu düşük polariteye sahip madde organik faza geçecektir ve sulu fazdan biz bu maddeyi alabileceğiz böylece. Yani düşük polariteye sahip maddelerin organik fazla daha fazla çözüldüğüne dair bir örnek verdim burada. Dağılma katsayısında bir harf veya tüyü incelikseniz görürsünüz. K, B, A şeklinde gözüküyor. Bu da dağılma katsayısının sembolü. K, B, A aynı ne olarak gösteriyor? M, B bölü M, A. Örnek veriyorum B'ye, A'ya burada. M, B dediğimiz B fazındaki molar değişim, A dediğimiz A fazındaki molar değişim. Buna B yerine organik faz, A yerine sulu faz yazabiliriz. Mesela kloroform su yazabiliriz en basitinden, en çok kullanılan örnek. Böyle bir dağılma katsayısını gösteren birim de var. Bunu da görün istedim. Bir not düşeceğim burada. Ekstraksiyonu biz şimdi iki farklı sıvı arasında yaptığımızı hep söyledim ya. Ekstrakte edilecek maddenin bulunduğu çözelti. Örneğin dedim sulu fazda organik bir maddem var. Bu ekstrakte edilecek fazdaki bulunan madde. Ekstrakte edilecek faz. Bir de ekstraksiyon çözeltisi. Bunun üstüne ekleyip şeyde karıştırdım, ayırma üstüne karıştırdığım çözeltide ekstraksiyon çözeltisi. Bu iki sıvı, yani sulu fazında kullandığım sıvı ve organik fazında kullandığım sıvının birbiriyle karışmaması gerekiyor. Birbiri içinde dağılmaması gerekiyor. Yani ben onu koyduğum zaman bir kaba bu şekilde aynı altlı üstü ayrı durması gerekiyor birbirinden ki ben ayrım yapabileyim. Öbür türlü ayrım yapmak zorlaşacaktır. Sıvılar ne kadar birbirlerinden ayrılıyorsa o kadar iyi bir ayrım yapabilirim ben. Belki sürekli bu örnek veriliyor ama su ve yağ örneğini inceleyebilirsiniz. Mesela bir bardağı su koyun, üstüne mesela yağ koyun, ikisi birbirinden karışmaz. Ayrı fazla olursunuz. Aynı öyle olmasını istiyoruz bizler. Şimdi bir de çeşitlerinden bahsedeceğim. Ondan sonra uygulamayı nasıl yapacağınızı anlatacağım. 4 çeşit temelde. Çözeltilerden yapılan ekstraksiyonlar, kimyasal etkileşime dayalı ekstraksiyonlar, sürekli çekmeye dayalı ekstraksiyonlar, bir de katılardan yapılan ekstraksiyonlar. Şimdi çözeltilerden yapılan ekstraksiyonlarda prensip basit. Belli sıvıların, belli çözeltiler, belli maddelerin, belli sıvılarda daha çok çözülmesine dayanıyor. Yani iki farklı sıvı koyduğumuzda birine daha çok gidiyor madde. Bu genelde polariteye ilişkili oluyor. Çözeltilerden yapılan ekstraksiyon, böyle çalkalayarak yaptığımız en basit ekstraksiyon. Kimyasal etkileşime dayalı ekstraksiyon.
Bu da çözeltilerden yapılana benziyor ama burada fark ne? Ekstre edilecek çözeltideki madde ekstraksiyon çözeltisiyle reaksiyona giriyor ve o şekilde oraya gidiyor. Ki bizim yapacağımız bu haftanın uygulamasının prensibi de bu. Kimyasal etkileşime dayanan ekstraksiyon yapacağız. Yani kullandığımız maddelerden biri benzoik asit olacak ve biz bunu sodyum çözeltisiyle muamele ettiğimiz zaman ekstraksiyonda orada bir sodyum benzoat tuzu oluşacak. Bunu da göreceksiniz. Yani kimyasal etkileşime dayalı ekstraksiyonda ekstre edilecek çözeltinin içindeki madde ekstraksiyon çözeltisiyle tepkimeye giriyor. Sürekli çekmeye dayalı ekstraksiyon, bunu biz kullanmayacağız ama ne olduğunu bilmenizde fayda var. Bazı organik çözücüler yapılarına aykırı olmasına rağmen suda daha çok çözünüyorlar. O maddeleri organik çözücüye almak için kullandığımız bir yöntem. Bir de katılardan yapılan ekstraksiyonlar var. Bunların da çeşitlerini okumanızı istiyorum. Zaten kognoziden biliyor olduğumuzu tahmin ediyorum. Nedir? Maserasyon, soğukta demleme ne kadar? 2 ile 14 gün arası. Digestiyon, 30-40 derecede. Dekoksiyon, perklolasyon, soğuk satapareyi ile sürekli ekstraksiyon gibi de katılardan ekstraksiyon yöntemlerimiz var. Bunları da föyden okumanızı istiyorum arkadaşlar. Tabii bunların detayını ben size burada vermeyeceğim. Sizin ama öğrenmenizi bekliyorum. Ben size burada sadece kısaca ne olduklarından bahsediyorum. Özellikle biz neyi uyguladıysak, hangi yöntemi kullandıysak onu tabii diğerlerinden daha detaylı bilmeniz gerekiyor. İsterseniz şimdi size uygulamamızın nasıl yapılacağını anlatayım. Evet arkadaşlar, şimdi de bu haftaki ekstraksiyon uygulamamızı nasıl yapacağımıza dair size de ön bir briefing vereceğim. Ardından uygulamaya geçeceğiz. Şimdi ekstraksiyonda ayırmak istediğimiz iki tane madde var birbirinden. Ne bunlar? Benzoik asit ve asetenil. Bu hafta işinizi kolaylaştırmak adına maddelerin formüllerini de çizerek verdim sizlere. 50 mg benzoik asit, 50 mg asetenil, yani ikisinden de 50'şer mg alacağım. Toplamda 100 mg olacak şekilde. 5 ml diklorometanda çözeceğim. Bir tüpün içinde böyle maddelerden biri çok çabuk çözülecek, biri biraz daha geç çözülecek. Yani birazcık çalkalayınca çözülecektir. Ardından bu 5 ml diklorometanı ne yapacağım? Ayırma hunimin içine alacağım. Üstüne ne ekleyeceğim? %10'luk 5 ml sodyum hidroksit çözeltisi. İçinde başka bir şey olmayacak. Yani bir diklorometanımı alacağım. İçine üstüne 5 ml sodyum hidroksit çözeltisi ekleyeceğim. Sonra ne yapacağım? 8 çizerek karıştıracağım. Şimdi burada net şekilde gösteremem size ama buna benzer bir ayırma hunimiz var. Hatta üstüne de kapak çizeyim sizin için şöyle. Şöyle bir kapağı da olacak üstte. Ayırma hunimizin içinde diklorometanla sodyum hidroksiti ekstre edeceksiniz. Diklorometanlı faz resimde de gördüğünüz gibi altta kalacak. Bir beherin içine diklorometanlı fazı, bir beherin içine sodyum hidroksitli fazı alacaksınız. Sonra bir kere yapmayacaksınız bu işlemi. Tekrar sayısını arttırdıkça ekstraksiyon işleminiz daha iyi bir hale gelecek. Yani bizim ekstre edeceğimiz sıvıdaki çözeltiyi ekstraksiyon çözeltisiyle birdenbire hepsini karşılaştırmıyoruz. Ne yapıyoruz? 5 ml sodyum hidroksitle ekstre ettim. Sodyumu bir tarafa aldım, diklorometanı bir tarafa aldım. Diklorometanı tekrar ayırma hunimin içine koyup üstüne tekrardan yeni bir %10'luk sodyum hidroksit çözeltisi ekliyorum. Tekrar ekstre edip tekrar diklorometanı aynı behere, sodyum hidroksiti de diğer sodyum hidroksitin üstüne alıyorum. Bitmiyor. Bir kere daha diklorometanlı fazı ayırma hunisinin içine alıp sodyum hidroksit koyuyorum. Baştan yeni bir sodyum hidroksit ve tekrar ekstre edip tekrar ayırıyorum ve sonuçta 3 kere ekstre ettiğim için elimde ne oluyor? 15 ml sodyum hidroksitli faz ama diklorometanlı fazı hiç değiştirmedim. Elimde de 5 ml diklorometanlı faz var. Niye bunu yapıyorum? Çünkü maddelerimin ikisi de diklorometanlı fazdaydı. Maddelerimin birini almak istiyorum orada. Ve 3 defa sodyum hidroksitle ekstraksiyon yapıyorum ki hepsini alabileyim. Fakat diklorometan ister istemez biraz sodyum hidroksit tutacak. Onu da bıraktırmak için 5 ml distile suyla son bir kez, yani 4. kez. Bu sefer diklorometan su oluyor içinde, saf su. Saf suyla ekstre ediyorum. Diklorometanı alıyorum, yine altta geliyor. Saf suyu atıyorum ve elimde sonuç olarak saf sulu kısmı attım. 5 ml diklorometanlı faz ve 15 ml sodyum hidroksit var. Maddelerin bu aşamada tamamen birbirinden ayrılmış olması gerekiyor.
Burada dikkat edeceğim bir nokta, her ekstraksiyon işleminden sonra gaz çıkışı sağlamak gerekiyor. Bakın 8 çiz ve gaz çıkışı. 8 çizip çalkalayacağım, sonra gaz çıkışı sağlayacağım. Burada çok detaylı anlatmıyorum bunları çünkü uygulamada daha detaylı şekilde göreceksiniz. Şimdi söylesem bile burada havada kalacak. Çünkü ikisi ekstra edildiği zaman ister istemez bir ortaya gaz çıkışı olacaktır. Sonuçta ne bekliyorum ben? Diklorometanlı fazın biraz daha non-polar, sodyum hidroksitli fazın biraz daha polar. Diklorometanlı fazla asetanelidin kalmasını bekliyorum. Bir yere gitmeyecek. Yani bu 5 mililitrelik diklorometanlı fazla asetanelid kalmasını bekliyorum. Sodyum hidroksitli faza da benzoik asitin geçmesini bekliyorum. Ama ne olarak? Sodyum tuzu olarak. Yani sodyum tuzu olarak geçmesini bekliyorum. Çünkü neydi bu? Kimyasal etkileşime dayalı bir ekstraksiyondu. Sonuç olarak ne yapacağım? Diklorometanlı fazla asetanelid, sodyum hidroksitli fazla benzoik asit olmasını bekliyorum. Şöyle de bir yapıya dönüşecek. Ancak tabii bu daha sonra hidroklorik asitle muamele edersek eski haline, yani benzoik aside kolayca dönecektir. Peki bunları ayrı ayrı elde edip edemediğimi nasıl kontrol edeceğim? Her zamanki yöntemimiz İTK uygulaması yapacağız. Şu diklorometanlı fazladan bir damla alıp İTK planının üstüne koyacağız. Ondan sonra sodyum hidroksitli fazladan alacağız. Ondan sonra bir de mix yapacağız. Yani mix dediğimde neydi? En başta hiç şu diklorometanlı çözeltiden başta ayıracağım çok az. Ondan da koyacağım. Eğer bu bir nokta, bu bir nokta, bu da 2 nokta veriyorsa bunlara ait İTK uygulamam saptayacağım. Geçen haftaki kolonda zaten nasıl yapıldığını anlattım. Detaylı anlatmıyorum. Uygulama bu şekilde olacak. Şimdi uygulamaya geçeceğiz ama ondan önce ben size raporda ne istediğimden şimdi bahsedeceğim. Uygulamadan sonra bahsetmeyeceğim. Çok kısa, çok kolay çünkü. Raporda ne istiyorum? Ekstraksiyon nedir? En başta. Çeşitleri nelerdir? Zaten anlattım az önce. Amacı nedir? Niye yaparım ekstraksiyonu? Deney yapılışı, bu kısmı kendinize göre yazacaksınız nasıl yaptıysanız deneyi. Hatanız varsa hatanızı da yazın arkadaşlar, doğrunuzu da yazın. Yani biz burada sizin ne yaptığınızı bilmek istiyoruz. Deney düzenini çizmenizi istiyorum. İTK uygulamanızı koymanızı, nasıl sonuç elde ettiğinizi söylemenizi istiyorum. Ve son olarak da tartışma, ne anladınız, deney sonucunda ne buldunuz? Bunları anlatmanızı raporda güzel bir şekilde bekliyorum. Raporlarınızı da PDF formatında yollamayı unutmayın. İsterseniz şimdi de uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi deneyin yapılışına geçelim isterseniz. 2 adet viyolim var. Daha önce söylediğim gibi asetanelid var birinde, diğerinde benzoik asit var. Bunları 50'şer miligram alıp karıştıracağım. Şöyle tartımını yapıyorum hemen. İkisinden de aşağı yukarı değil, tam olarak 50 miligram alacağım. Evet, tam 50 miligram geldi. Benzoik asitten de alacağım 50 miligram kadar. Evet, güzel. Bu da 55 miligram kadar geldi. Artık demek ki tartım yapmaya alışmışız. Şimdi ne yapıyorum? Bu maddeler artık şöyle kameraya da göstereyim. Karışmış bir halde. İkisi de beyaz tuz. Bunları bir tüpün içinde şöyle iyice hiç kalmayacak şekilde dibinde alıyorum. Ve burada da diklorometanım var. 5 mililitre, fazla değil, diklorometanla çözeceğim. Evet. Çözüyorum. Şöyle kenarlarına değdirerek çözüyorum ki hiç madde kaybım olmasın, hepsini çözebileyim. Tek seferde çözülmeyebilir. Benzoik asit biraz zor çözülüyor diklorometanla. Böyle biraz hafif çalkalayıp bekleyeceğiz. Evet, sanırım çözündü. Evet.
Birazcık asetanelit çok çabuk çözünüyor ama benzoik asit birazcık geç çözünebiliyor. Bakın o da çözündü. Şöyle görebiliyor musunuz? Şimdi ne yapacağım? Bunu ayırma hunime aktaracağım. Orada üstüne sodyum hidroksit ekleyeceğim. İsterseniz bu şekilde anlatmayayım. Gelin göstereyim. Şimdi elimde 5 mililitre çözeltim var ama buradan da sodyum hidroksitle diklorometanı da alıyorum. Bu peteği kullanmadım. Ayırma hunim görüyorsunuz gayet basit bir mekanizması. Altında bir musluğu var. Açıp kapatıyorum bu şekilde. Burada tutma düzeneği de var sporlu. Şimdi musluğun kapalı olmasına çok dikkat edin arkadaşlar. Bu musluk açık olursa siz 5 mililitrelik tüpü zaten çok az maddeniz var. Döktüğünüz gibi altından sızdırır. Musluk kapalı olacak, tamam mı arkadaşlar? Yani şu kırmızı tutacak yerleri düz olduğunda musluk açık demektir. Şimdi diklorometanlı bir fazım var burada. Ne yapıyorum şu anda ben? Çok güvenemedim tüpten her şeyi alıp alamadığıma. Şöyle bir yarım mililitre kadar maddeyi, hatta çeyrek mililitre, şu tüpün dibinde azıcık gezdiriyorum. Onu da ekliyorum. Ki hiç madde kaybı olmasın, madde kaybının olmadığından emin olayım. Ardından bir faz daha oluşturmak istiyorum biliyorsunuz. O da ne? Sodyum hidroksitli faz. Şöyle şunu alıyorum. 5 mililitre kadar da sodyum hidroksit alacağım bu sefer. Pipetim zaten 5 mililitrelik olduğundan rahat. Onu da boşaltıyorum buraya. Föyünüzde erlen diyor altına koymak için. Yani ayırmanızın altına erlen koyuluyor ama beher de koyabilirsiniz arkadaşlar. Çok bir şey fark etmeyecektir. Şimdi bakın. Burada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kapağını da kapatalım. İki faz oluştu arkadaşlar. Bakın üst faz, alt faz. Alttaki fazımız ne? Diklorometanlı faz. Şimdi şuradan beherimizi de alalım. Bakın. Kamerada net şekilde gözüküyor mu bilmiyorum ama üst ve alt birbirinden farklı. Yani yağ ve suyu koyarsınız ya. Aynı o şekilde düşünün. Şimdi bunu kapağını iyice kapatıp şu şekilde iki elimle güzel tutup açılmayacak şekilde çalkalıyorum. 8 çiziyorum arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Şimdi içinde gaz birikti. O gazı çıkarmak için kapağı tutarak bir elimle, diğer elimle musluğu açıyorum ve sesi duyabildiniz mi? İnce bir ses verdi. O gaz çıkışı önemli. Bunu sakın arkadaşınıza doğru veya bir başkasına doğru yapmayın. Kendinize doğru yapmayın. Bunu böyle boş bir alana dönün ve açın. Çünkü ani gaz çıkışı olabilir. Sonra biraz daha 8 çizmeye devam ediyorum. Artık iyice karıştığından emin olduğum zaman ikinci bir kez kapağını hiç bırakmıyorum. İkinci bir kez çeviriyorum ve ses sanırım kamerada duyulmuyordur. Mühim değil ama burada denerseniz duyacaksınız. Zaten gelmeyip online katılıyorsanız bile böyle bir gaz sesi. Mesela kola açtığınızda böyle pıst eder ya, aynı onun gibi bir ses çıkıyor. Ufak da olsa. Az miktarda maddeyle çalıştığımız için az miktarda çıkıyor. Şimdi bunu beklemeye bırakacağım ama beklemeye bırakmadan önce şu faz ayrımını bir yakından görün istiyorum. Bakın yukarıda sodyum hidroksitli faz, aşağıda diklorometanlı faz birbirinden daha net bir şekilde ayrıldı. Biraz bu şekilde oturmasını bekleyeceğim. Şöyle şuraya koyalım. Biraz oturmasını bekleyeceğim bu fazın. Bakalım. Evet, oturdu gibi. Şimdi daha net görmeniz için evet arkadaşlar, şimdi fazlar oturdu. Siz de net bir şekilde görebiliyorsunuz. Musluğu açacağım ve alttaki diklorometanlı fazı almaya çalışacağım. Hadi bakalım, yavaşça aksın, acelemiz yok. Hop hop, çok hızlandı. Evet.
Yavaşça bakın iyice yaklaştı. Tamam. Bir damla daha ve tamam. Artık ne bizim? Altta diklorometanlı fazımızı almayı başardık. Ne kaldı geriye? Evet. Sodyum hidroksitli faz kaldı değil mi? Hemen diklorometanlı fazımı 5 mililitre kadar yana alıyorum. Sodyum hidroksitli fazı olduğu gibi buraya boşaltıyorum. Şimdi ne yapacağım? Burada benim artık sodyum hidroksitli fazım var. Bunu bir kenara ayıracağım. Bu diklorometanlı fazımı Bu diklorometanlı fazımı tekrar ayırma unisinin içine ekleyeceğim arkadaşlar. Ardından aynı işlemi 3 kere tekrar edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi diklorometanlı fazımı burada 5 mililitre tekrar ayırma unisinin içine koyuyorum. Ayırma unimin her zaman musluğunun kapalı olmasına dikkat edin lütfen. Diklorometanlı fazı koydum. Ardından ne yapıyorum? Tekrar 5 mililitre sodyum hidroksit ekliyorum. Bu işlemi neden yapıyorum arkadaşlar? Çünkü diklorometanlı fazda hiç madde kalsın istemiyorum. Diklorometanlı fazla. Evet. Kapağını kapatıyorum. Bu sefer gaz çıkışı daha da az olacak arkadaşlar. Şöyle iki faz ayrıldı. 8 çiziyorum tekrar. Evet, çizdim. Kapağı tutuyorum. Evet, bu sefer ses çıkmadı. Ben de duyamadım. Ama eğer siz burada yaparsanız duyacaksınız. Bakalım. Evet. Şu anda iki faz birbirinden, bakın arkadaşlar, tekrar ayrıldı. İki faz bu şekilde birbirinden ayrıldı tekrar. Burada yine alttaki faz diklorometanlı faz. Artık kamerayı yaklaştırmıyorum. Ne yaptığımı biliyorsunuz zaten. Şöyle siz görün diye net bir şekilde kapağını da açarak evet, diklorometanlı fazını tekrar aldım. Sodyum hidroksit fazını da olduğu gibi alıyorum. Ne yapacağım? Üçüncü bir kez distilasyon daha yapacağım. Evet, tekrar diklorometanlı fazını koyuyorum. Ardından ne yapacağım? Tekrar 5 mililitre sodyum. Artık maddenin çoğunu aldık ama belki %90'ını, %95'ini aldık almamız gerekirdi ama emin olmak için, %100 olması için son bir distilasyon, ekstraksiyon daha yapıyoruz. Alıyorum. Artık ne yapacağımızı biliyorsunuz. Faz ayrımını zaten görüyorsunuz. Musluk kapalı. Bizim sodyum hidroksit fazımız. Alıyorum. Ne yapıyorum? 8 çiziyorum. Evet, bu sefer hiçbir şey olmadı. Büyük ihtimalle bir kere yapmamız yetecek. Diklorometanlı fazımı artık kapağını da açarak. Kapağını açarsanız daha net akar arkadaşlar. Ben ilk seferinde açmayı ihmal ettim. Evet, biraz oturmasını bekleyelim. Bir kısım aldık ama biraz şöyle hafifçe çalkalayarak oturmasını bekleyelim. Evet, neredeyse oturdu. Şimdi alacağız diklorometanlı fazımızı. Bakalım. Ve evet, aldık. Diklorometanlı fazımız burada arkadaşlar. Sodyum hidroksitli fazımız da olduğu gibi aldık. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? 5 mililitre diklorometanın içinde çözülmüş maddemiz vardı. Onu 3 defa olarak sodyum hidroksitle ekstra ettik. Yani elimizde 5 mililitre diklorometan, başlangıçtaki kadar 15 mililitre de sodyum hidroksitli birer çözelti oldu. Şu an ikisinin içinde de bir madde var. Maddeler yer değiştirdi. Maddelerden bir tanesi sodyum hidroksitli faza geçti.
acaba hangisi? Onun da yorumunu şimdi videonun ilerleyen kısımlarında yapacağız. Ama ondan önce bu maddeleri diklorometanlı olanı bir defada sodyum distile suyla ekstra edeceğiz. Onu neden yapıyoruz? Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi elimizde 15 ml sodyum hidroksitli faz, 5 ml diklorometanlı faz var. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Diklorometanlı faz biraz sodyum hidroksit tutuyor. O yüzden burada 5 ml distile suyum var. Diklorometanlı fazımı alacağım. Yine elimin içine koyacağım. Artık dördüncüye eksileceğim bunu. Ama fark bu sefer distile suyla. 5 ml de distile su ekliyorum. Ki tuttuğu sodyum hidroksiti suya bıraksın. Şuradan sulu faz için de bir beher alıyorum. Bakın yine faz ayrımı oluştu diklorometanla. Diklorometan yine altta. Çünkü çok yoğunluğu yüksek oldukça. Ve yine 8 çiziyorum. Evet, bu kadar yeterli olacaktır. Evet, sanırım bu sefer siz de duydunuz gaz çıkışını. Bir daha yapalım. Kameraya yaklaştırıyorum. Evet. Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi oturması için bırakıyorum. Ardından diklorometanlı fazı toplayacağım. Oturması da biraz zaman alacak. Evet, iyice oturana kadar bekleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi fazlar iyice oturdu. Musluğu tekrar açıp aynı şekilde diklorometanlı fazımı son kez alıyorum. Evet, aldım. Distile suyu fazımı da alıyorum. Kapağını açmıyorum. Evet, daha rahat aksın diye açıyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar artık maddelerimiz ayrılmış olması gerekiyor. Hem sodyum hidroksitli faza hem diklorometanlı faza İTK yapacağız ve ayırıp ayıramadığımızı, ayırdıysak ne derece ayırdığımızı göreceğiz. Saf elde edebildik mi acaba maddeleri? Asetanilidi ve benzoik asidi. Saf olarak elde edip edemediğimizi şimdi İTK ile teyit edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi fazlarımızı ayrı ayrı elde ettik. 15 ml sodyum hidroksitli fazımız, 5 ml diklorometanlı fazımız, 5 ml de diklorometanda kalan tutunan sodyum hidroksit alsın diye kullandığımız sulu fazımız var. Tabi sürekli ekstra ettiğimiz için diklorometanlı faz biraz azaldı. 4 ml, 4,5 ml kadar falan olması gerekiyor şu anda. Maddeler sodyum hidroksit ile diklorometan arasında dağılacak. Diklorometanlı fazdan sodyum hidroksitli faza madde geçecek. Hangi madde geçecek? Benzoik asit sodyum hidroksitin fazına geçsin istiyoruz biz. Neden böyle olacağını öngörüyoruz? Onu da uygulamadan sonraki videoda detaylı olarak anlatacağım. İTK yapacağız. Maddeleri acaba ayırabildik mi, ayıramadık mı onu göreceğiz. Eğer tek leke varsa ikisinde de maddeleri ayırdık diyeceğiz. Eğer diğerine ait lekeler varsa diyeceğiz ki İB ekstraksiyon uygulaması yapamamışızdır. İsterseniz şimdi İTK uygulamasına geçelim.